Arthur Schopenhauer genelde karamsarlığıyla tanınır değil mi? Ama bugün onun pek de konuşulmayan, acımasız derecede dürüst bir yanına bakacağız. Siyaset felsefesine. Gelin Schopenhauer'ın gözünden güç, hak ve devlet arasındaki o bitmek bilmeyen gerilime şöyle bir dalalım. Duyacaklarınız sizi biraz rahatsız edebilir. Hazırlıklı olun. Bu yolculukta neleri mi göreceğiz? Schopenhauer'a göre hak dediğimiz şey aslında ne anlama geliyor? Devlet neden kaçınılmaz bir kötülük? Ve en önemlisi, insan doğasının o karanlık yanlarıyla en iyi yönetim biçimi başa çıkabilir. İşte bu sarsıcı soruların cevaplarını arayacağız. Hazırsanız bu felsefi sorgulamaya başlayalım. Evet, işte bu. Bütün meselenin özü aslında bu cümlede gizli. Hak kendi başına güçsüzdür. Doğada hükmeden güçtür. Schopenhauer'un tüm siyaset teorisi tam da bu temel taşın üzerine kurulmuş. Yani bir yanda ahlaki bir ideal olarak hak, diğer yanda ise fiziksel bir gerçeklik olarak güç. İşte bu ikisi arasındaki o gerilim var ya, devletin varlık nedeni tam olarak bu. Peki, hak nedir? Genelde bunu pozitif bir şey olarak düşünürüz değil mi? Benim hakkım var deriz. Ama Schopenhauer geliyor ve bu kavramı alıp adeta baş aşağı çeviriyor. Onun felsefesinde hak, sahip olduğumuz bir şey değil, tam tersine bir şeyin yokluğu anlamına geliyor. Gelin bakalım bu radikal yeniden tanımlama neymiş? İşte Schopenhauer'ın tanımı bu kadar net. Hak, başkalarına zarar vermeme durumu. Yani bir eylemde bulunmak değil, bir eylemde bulunmamak. Pozitif bir güç değil, tamamen negatif bir kavram. Başkasına zarar vermiyorsan haklı bir durumdasın. Latince'de laesio dedikleri zarar verme eyleminin yokluğu yani. Bu ayrımı anlarsak Schopenhauer'ın ahlak ve siyaset felsefesinin kapısını aralamış oluruz. Bu karşılaştırma aslında her şeyi çok daha netleştiriyor. Bakın, haksızlık pozitif bir kavram. Yani ortada bir eylem var, birinin diğerine zarar vermesi, onun alanına tecavüz etmesi. Aktif olan eyleme geçen şey bu. Peki hak ne? O sadece bu eylemin olmadığı, o sessiz, o pasif durum. Yani ortalık sakinken hak var, biri diğerine saldırdığında ise haksızlık doğuyor. Bütün olay bu kadar basit aslında. Tamam da bir dakika, eğer hak bu kadar pasif, bu kadar savunmasız bir şeyse o zaman işimiz zor. İnsan doğasının o bencil saldırgan tarafı karşısında bu zarar vermeme durumu nasıl korunacak? Medeniyet nasıl ayakta kalacak? İşte tam bu noktada Schopenhauer sahneye devleti çıkarıyor. O zorunlu kötülüğü. Şöyle düşünelim o zaman. Eğer hak kendi kendini savunacak bir güçten yoksunsa, yani adalet dediğimiz şeyin elinde bir kılıç yoksa, geriye ne kalır? Her şeyin kendi haline bırakıldığı o doğal düzende kimin borusu öter? Cevap, Schopenhauer'a yakışır şekilde net ve karamsar. Haksızlık. Yani güç. Devletin olmadığı yerde insan ilişkilerine kaçınılmaz olarak yumruğun hakkı hakim olur. Almanların dediği gibi Faustrecht. Kısacası güçlü olan haklıdır ve onun iradesi tek yasadır. Bitti. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, devletin gerekliliğinin nihai temeli insan ırkında hakkın kabul edilmiş eksikliğidir. Yani biz devleti çok ahlaklı, çok erdemli varlıklar olduğumuz için kurmadık. Tam tersi, içimizdeki o ahlaksızlığa, o saldırganlığa bir çare bulmak zorunda kaldığımız için kurduk. Kısacası zorlama olmazsa kimsenin hakka falan saygı duymayacağı gerçeğinden doğdu devlet. O zaman devletin görevine tek bir görevi var. O doğası gereği savunmasız ve güçsüz olan hakkın eline bir kılıç vermek. Yani fiziksel gücü alıp hakkın emrine sunmak. Devlet o soyut adalet fikrini gerçek dünyada işe yarar hale getiren o somut mekanizmanın ta kendisi, o kılıcın kendisi. Şimdi geldik işin en çetrefilli, en tartışmalı kısmına. Günümüz değerleriyle belki de en çok çatışan fikrine. Schopenhauer'a göre en iyi, en işe yarar yönetim biçimi neydi biliyor musunuz? Monarşi. Evet, yanlış duymadınız, krallık. Peki neden monarşi? Schopenhauer'ın birkaç sağlam argümanı var. Birincisi diyor ki bu doğal bir düzen. Hayvan sürülerine bakın, hep bir lider vardır. İkincisi ve belki de en önemlisi, kralın kişisel çıkarı devletin çıkarıyla birdir. Ülkesi zenginleşirse o da zenginleşir, ülkesi batarsa o da batar. Bu yüzden en bencil kral bile ülkesi için en iyisini yapmak zorundadır. Ve son olarak monarşi, zekanın aptalların komplosuna, yani vasat kitlelerin kıskançlığına karşı bir kalkan görevi görür. Yetenekli insanlar kalabalıkların gürültüsünde boğulmaz. Eğer monarşiyi bu kadar övüyorsa, madalyonun bir de diğer yüzü olmalı değil mi? İşte o yüzde cumhuriyetlere yönelik acımasız eleştirileri.
Özellikle de o dönemde yeni yeni parlayan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hiç de nazik değil. Peki cumhuriyetlerin nesi yanlış? Schopenhauer için cumhuriyetler doğaya aykırı, yapay, masa başında tasarlanmış sistemler. Bu sistemlerde nicelik niteliği her zaman ezer. Yani sayıca çok olan aptal ve zayıflar, sayıca az olan yetenekli ve zeki insanları bastırır. Sonuç, toplum vasatlığın çamuruna saplanır, cehalet, bayağılık ve en sonunda da adaletsizlik ve linç kültürü hüküm sürmeye başlar. Ona göre Amerika'da olan tam da budur. Cumhuriyet eleştirisinin bir uzantısı olarak o dönemin kutsal sayılan fikirlerinden birine, basın özgürlüğüne de aynı şüpheyle bakıyor. Hatta daha da ileri gidip diyor ki, basın özgürlüğü zelir satma iznidir. Kalp ve zihin için bir zehir. Çünkü ona göre basın, hakikati ortaya çıkarmak yerine çoğunlukla cahil kitlelerin duygularını ve önyargılarını gıdıklayarak onları manipüle eden bir araca dönüşür. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Aslında Schopenhauer'ın bize sunduğu şey çok temel ve zamansız bir ikilem. Bir yanda bireyler olarak bizim ahlakımız, diğer yanda ise devletlerin o acımasız soğuk mantığı. İşte bu ikisi arasındaki gerilim hiç bitmiyor. Bu karşılaştırma o uçurumu o kadar net gösteriyor ki, bakın bireyler için ahlak ne diyor? Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Altın kural. Peki milletler için siyaset tam tersi. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yap. Oldukça makyavelist bir bakış açısı değil mi? Schopenhauer'a göre devletlerin ahlakı yoktur. Onların tek kuralı vardır. Hayatta kal ve gücünü art. Ve bu fikri desteklemek için Voltaire'den yaptığı şu alıntı da oldukça çarpıcı. Tüm savaşların amacı yağmadır. Yani diyor ki, devletler de aslında bireyler gibi ilkel dürtülerle hareket eder. Arzu, açgözlülük, ele geçirme isteği. Aradaki tek fark ne biliyor musunuz? Ölçek. Devletlerin yarattığı yıkımın ölçeği çok daha büyük, o kadar. Ve geldik son soruya. Schopenhauer'ın bizi düşünmeye zorladığı o temel soruya. Devlet, insanlığın ulaştığı yüce bir ideal mi, yoksa sadece içimizdeki o en kötü, en vahşi dürtüleri kontrol altında tutmak için kendimizi içine hapsettiğimiz zorunlu bir kafes mi? Schopenhauer'ın bu soruya cevabı oldukça net. Asıl soru şu, sizin cevabınız ne?